Merhaba, bugün 16 Nisan 2024 Salı. Hemen haberlerimize geçelim. Sınırsız yapay zeka, toplantılarınızı hatırlamak için yeni bir giyilebilir cihaz ve uygulama. Limitless kolye, şirketin bugün piyasaya sürdüğü Limitless sisteminin bir parçasıdır. Şirket sınırsız kolye ile ilk kez dalga geçtiğinde buna aslında geri sarma kolye deniyordu. Siroker bana, yapılması gereken asıl iş başlangıçlı toplantılarla ilgili, dedi. Teorik olarak Limitless bu verileri alabilir ve istediğiniz zaman size geri vermek için yapay zeka modellerini kullanabilir. Ağustos ayında satışa çıkacak olan Limitless kolye bazı şeyleri değiştirebilir. Dropbox CEO'su Drew Houston, yapay zekayı ve uzaktan çalışmayı benimsememizi istiyor. Sanırım bunu beğeneceksin. Ve sonra AI ile çok şey yapıyoruz ve ChatGPT'nin yapamadığı birçok soruyu yanıtlayabilmek için yapay zekayı gerçekten kişiselleştiriyoruz. Decoder sorularını yapalım. Dropbox'ın nasıl organize edildiğinden bahsedelim ve ardından bu sorunların peşinden nasıl gideceğinizden bahsedelim. Dropbox AI ilkelerini başlattık. Bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum ve açıkçası hem platformda yapay zekaya geçişe hem de mevzuat değişikliğine dikkat etmemin nedenlerinden biri de bu. Adobe Premiere Pro üretken AI video araçlarına kavuşuyor ve umarız OpenAI'den sonra da. Adobe Premiere Pro için AI nesnesi ekleme ve kaldırma işleminin ön izlemesini yapıyor. Meta, AI sohbet robotunu Instagram DM'lerinize sıkıştırıyor. OpenAI yeni Tokyo ofisi planlıyor. Tesla binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Lowhive, küçük firmalara yönelik LegalTech yapay zeka platformunu genişletmek için 12 milyon dolar topladı. OpenAI, Tokyo merkezini açıyor ve Japonca için optimize edilmiş GPT-4 modelini ekliyor. Neural Concept'in aerodinamik yapay zekası Formula 1'i nasıl şekillendiriyor? Evet, böylece bugünkü haber özetlerimizi de tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.